Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda iki çeşit böyle pullu abiye bluz modelim var. İkisi de aynı sayılarla yapılıyor. Bu yaka kesmesi, kolları falan aynı örülüş tarzı. Yalnız birisi böyle bu ilk gösterdiğim gibi kışlık, sonbaharlık için. Diğeri de daha çok baharlık, yazlık olacak şekilde. Yani aynı videoda iki farklı bluz, abiye bluz modeli göstereceğim. Şimdi bu birinci modelim. Şöyle minik bir V yakası var şu şekilde. Bu yaka özellikle böyle hani tasma boyundan tasma kolyelerle çok şık duruyor. Böyle salaş bir model. Yapılışı oldukça kolay. Kol kesimi yok. Dümdüz örüyoruz kolları. Beden olarak medium large beden diyebiliriz. Dökümlü bir model. Small beden yapmak için beden ilmek sayısını biraz düşürebilirsiniz. Yaka kesimi aynı olacaktır. Evet, bu şekilde. Bu sonbaharlık, kışlık olmasının sebebi pullu ipin içine şöyle gördüğünüz gibi bir moher, ince moher ip koydum. O şekilde ördüm. O yüzden bu sonbaharlık ve kışlık oldu. Diğer göstereceğim bluzda sadece ince pullu iple ördüm. O yüzden daha ince yazlık bir model oldu. Şimdi bu birinci göstereceğim model için toplamda şu moher ipten 200 gram kadar kullandım. 100 gramlık 2 yumak kullandım. Pullu ipten de yaklaşık 130 gram kadar gitti. Evet. Birinci modelimiz bu. Şimdi diğer modele bakalım. Evet, ikinci modelde bu şekilde arkadaşlar. Gövdesini pullu iple ördüm. Kollarına böyle tül kullandım. Şu şekilde. Uç kısmına da iki sıra pullu iple geçtim. O da çok tatlı bir hava verdi bu şekilde. Evet, bunun içine ince askılı atlet bluz giyilecek. Şöyle ince bir dokusu var. Evet, bu bluz içinde yaklaşık 100 gram pullu ipten kullandım. Kolları içinde detaylarını vereceğim videoda. Likralı tül kullandım arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şimdi birinci modelden başlayalım. Evet, bu bluzun da bedeni aynı şekilde medium large beden. Şimdi yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi birinci modelin şöyle yapımına başlıyoruz. Onun öncesinde bitmiş halinin ölçülerini vereceğim. Bu buhar ütüsü yapılmış hali. Buhar ütüsünden sonra da çok fazla bir genişleme olmuyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın, genişliğini ölçtüğüm zaman dökümlü salaş bir model. Şuradan. Evet, genişliği 57. 57 santim genişliği var. Uzunluğunu siz dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Benim uzunluğumu göstereyim. Çok uzun yapmadım ben. 50, 55 santim. 55 santim boy uzunluğu var. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi başlayalım. Kullanacağım iplikler böyle ince bir moher ip şu şekilde ve şöyle bir pullu ip. Böyle bunun kalın versiyonları da var. Benimki ince. Şöyle bakın, şu incelikte. Evet, bunu siyahla karıştırmak istemedim. Bu gri ile daha böyle kırçıllı, şöyle daha hoş duruyor. Evet. Kullanacağım şişte 7 milimetre. Şimdi ön parçadan başlıyoruz. Evet, şimdi 84 ilmekle başlıyoruz arkadaşlar. Şişimize 84 ilmek atalım.
Evet, bu şekilde 84 ilmeğimizi tamamlayalım. Şimdi normal düz örgümüzü örmeye başlıyoruz. İçten ve dıştan olarak. Evet, burası örgünün ters yüzü. Tersten örüyorum. Evet, düz yüzünde düzden öreceğiz. V yaka oyuntusuna kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Evet, devam edelim bu şekilde. Evet arkadaşlar, ön parçanın yaka kesimine geldik. Şöyle ben ne kadar örmüşüm, şöyle bir uzunluk santim ölçüsü vereyim. Tabi bu uzunluk tamamen size bağlı. Ben çok uzun yapmadım. 43 santim ördükten sonra yaka kesimine geldim. Şimdi burada toplam 84 motif var arkadaşlar. Evet, 84 motifi şöyle omuzlar ve yaka olarak ayırdım ben 3 parçaya. Küçük bir V yaka yapacağım. Onun sayılarını vereyim şimdi. Şöyle yaptım. Şimdi toplam 84 ilmeğimiz vardı. Bunun 31 ilmeği bir omuz, 31 ilmeği diğer omuz oldu. Yaka içinde 22 ilmek ayırdım. Şimdi bu 22 ilmeğin yarısı 11 ilmek yapıyor. 11 ilmek sağ taraftan, 11 ilmek sol taraftan eksilterek devam edeceğiz. O ilmeklerin eksiltmesi için de şöyle bir sıralama yaptım. Şimdi ilk 5 sırada şöyle bakın, bir ilmek kes, bir ilmek kes. Her sırada sıra sonu ve sıra başlangıcında birer ilmek keserek devam ediyoruz 5 sıra. Sonra 6. sırada ilmek kesmeden dönüyoruz. O yüzden burası boş. 7. sırada tekrar bir ilmek kes. 8. sırada ilmek kesmeden dön. Bu şekilde yaparak toplam yaka için 18 sıra örmüş oluyoruz ve şu birleri saydığımızda toplam 11 ilmek kesmiş oluyoruz. Yani ilk 5 sıra hem sıra sonunda sırayı bitirirken hem de sıraya başlarken ilmek keseceğiz. Sonra bir sıra kesmeden öreceğiz. Bir sıra ilmek keseceğiz. Şimdi başlayalım. Evet. Şimdi buradan başlıyorum. Evet, şimdi 31 ilmek öreceğiz. Şöyle. Evet. 31 ilmek örelim. Şu işaretli yere kadar gelelim. Evet. İşaretli yere kadar 31 ilmek ördüm. Şimdi işaretli yerden itibaren şöyle yakanın orta noktasına kadar geleceğim. Şöyle şuraya kadar bir 10 ilmek örelim. 11 ilmek ortası. Şuraya kadar bir 10 ilmek örelim arkadaşlar. Evet, bu işareti çıkarıyorum şimdi. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek ördüm. Evet. 11 ilmek yakamızın ortasıydı. Yani şurası yakamızın ortası. Şimdi birinci sırada bir ilmek kesiyoruz. Onun için
Şu 2 ilmeği bir alacağım. Şu ördüğüm 10. ilmeği çıkarıyorum. Şöyle bakın, ikisini bir alıyorum. O şekilde sırayı bitiriyorum. Bu yaka açmanın ilk sırası. İkisini bir aldım. Bir ilmek eksiltmiş oldum. Şimdi karıştırmamak için ben her zaman böyle kenarına bir tik atıyorum. Bir ilmeğimizi kestik. Şimdi başlarken şöyle dönüyorum. Önce bir omuzu, yakayı bitirip sonra ötekine ip takıp başlayacağız. Şimdi döndüm. Yine ilmek keserek başlıyorum. Bir ilmek kesiyorum. Şöyle. Evet, hemen şuradan ikinci sıraya da işaret koyayım. Evet. Devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Dönüyorum. Yine yaka açtığımız yere kadar dümdüz öreceğiz. Evet, devam edelim. Evet, bir önceki sırada yaka açtığımız yere geldik, bakın. Şurası yakanın ortası. Yine burada 2 ilmek kaldı. Eksiltiyorum. Bitirirken. Evet, bu 3. sıraydı. 3. sıraya tamamladık. Hemen buna bir tik atıyorum. Şimdi 4. sıraya başlarken gene keseceğiz. Evet. Bir ilmek eksilterek sıraya başlıyorum. Evet. Şimdi hemen 4. sırayı da kestiğimi işaretleyeyim şöyle. Heh. Evet, bu şekilde devam edelim arkadaşlar. 18 sıra örüp her iki omuzu da tamamlayacağız. Evet, yakamızı açtık arkadaşlar. Ön parçayı tamamladık. Bu şekilde minik bir V yaka yaptık. Evet. Evet, bu da arka parça. Arka parçayı da aynı şekilde 84 ilmek olarak başladık. Dümdüz ördük. Ve yaka kısmında aynen öndeki gibi yaka ve omuz kısımlarının sayıları aynı. Şöyle göstereyim. Arka parçada da yine 84 ilmekle yaptık. 31 ilmek bir omuz, 31 ilmek diğer omuz, yaka 22 ilmek. Burada 4 sıra bir yaka açıklığı yaptık. Şu kısım 4 sıra. Yani şurada 4 sıra yaka açıklığı yaptık. Böyle dümdüz. Evet, arka parça da bu şekilde. Şimdi kollara bakalım. Evet, kolları da tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde. Kolları da 64 ilmek olarak başladım ve dümdüz ördüm. Evet arkadaşlar, bütün parçaları buhar ütüsüne tabi tuttum. Ütüyü hiç değdirmeden elimle düzelterek bu şekilde dümdüz, etek ucunda herhangi bir kıvrılma olmuyor. Evet. Bu şekilde. Buhar ütüsü yaptıktan sonra çok bir genişleme, büyüme olmuyor arkadaşlar. Ee, Onun için hani çok genişler mi diye endişe etmeyin ütüden sonra. Evet. Şimdi parçaları dikerek birleştireceğiz. Evet, arkadaşlar, önce dikiş işlemini omuzlardan başlıyoruz. Böyle iğneledim. Dikerken de örgüde kullandığım moher ipi tek kat olarak kullanacağım.
Normal dikiyoruz. Önce bir ipimi sabitleyeyim. Şöyle. Evet. Şimdi dikebiliriz. Şöyle bakın, ilmeklerden alarak şu öndeki ilmekleri alıyorum. Her iki tarafında bakın, şöyle önden şu şekilde. Evet, bu şekilde omuzları diktikten sonra yanları ve kolları dikeceğiz. Evet, devam edelim. Evet arkadaşlar, birinci kazak modelimiz tamamlandı. Bluz modelimiz bu şekilde dikişini yaptım. Şu birleşim dikim yerlerine de buhar ütüsü yaptım. Ütüyü hiç değdirmeden böyle elimle düzelterek çok tatlı, böyle tiril tiril bir dokusu oldu. Yaka kısmına da şöyle bir tığ işi yaptım. Şu şekilde doğaçlama. Evet. Şöyle mohair ipten. Evet. Şimdi diğer modelimizin yapımına geçelim. Evet, şimdi ikinci modelimizi geçiyoruz arkadaşlar. Bunun da genişliği ve boyu diğeriyle aynı şekilde, aynı genişlikte. Şimdi yapılışına başlayalım. Evet arkadaşlar, bu bluzda kol örgüsü yapmıyoruz. Sadece ön ve arkayı örüyoruz. Şu şekilde. Şimdi buna ekstra bir mohair ip katmadığım için, sadece bu iple ördüğüm için ilmek sayısını biraz daha düşük yaptım. Şöyle daha yüksek yaptım, pardon. 90 ilmek olarak başladım. 34 omuz, 22 yaka, 34 omuz şeklinde, hem önde hem de arkada böyle. Ve 22 ilmek yaka, diğer kazakta da aynı, diğer bluzda da aynı sayıdaydı. Dolayısıyla bu eksiltme sayılarını uygulamasını aynen diğer bluzda olduğu şekilde yaptım. O V yaka oyuntusunun sayıları tamamen diğer bluzla aynı. Arka yaka oyuntusunun sayıları da tamamen diğeriyle aynı. Evet, bu şekilde şöyle göstereyim. Evet. Şimdi iki parçayı birbirine dikeceğiz. Sonra şöyle bir tülüm var. Bu tül likralı tül kumaş diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle bakın, esnek likralı tül. Böyle abiye giysilerde çok kullanışlı bir materyal. Evet. Bununla da kol yapacağız. Şimdi önce iki parçayı birbirine dikelim. Evet, dikiş işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Burası omuz, şurası kol açıklığı. Şöyle. Evet. Şimdi bu kol açıklığımız 25 santim oldu. Şöyle giyildiğinde de bir miktar aşağıya sünüyor. O yüzden şöyle hafif sündürerek ölçüyorum. Bakın şöyle 25 santim. Şimdi kol uzunluğunu da üzerime giyip ölçtüğümde kol boyuma 34 santim oldu. Keseceğim tülün uzunluğu. Şöyle bir şema hazırladım. Kolun boyu 34 santim. Eni de 25 çarpı 2, 25 santim çarpı 2, 50 santim genişliğinde bir tül keseceğiz. Bundan 2 tane keseceğiz. Sonra kolumuzu dikeceğiz. Evet arkadaşlar, burası kumaşın boyu. Şu kumaş kenarı, esneyen kısım burası. Bura boy, esnemiyor. Bakın burası boyu. Şimdi bunu
Bu kumaş şöyle 2 kat. Bunu 4'e katlıyorum. Tek seferde keseceğim. Şöyle 4'e katladım. Evet, şöyle koyalım. Evet, 4'e katladım. Burası katlandığı yer. Şöyle bakın, 2 kat kumaşın katlandığı yer. Şöyle göstereyim, bakın. Kat yeri. Evet. Şimdi bunu bir güzel iğneleyelim. Evet, kaymaması için iğneledim. Şimdi burası kol boyu olacak. Yani kolumu ölçtüğüm 34 santim. Şöyle bakın, 34 santimden şöyle işaret koyuyorum. Evet, kat payı vererek buradan keseceğim. Yani dikiş payı vererek. Sonra en kısmı için önce şunu bir keselim. Şöyle şuradan. Evet, kumaşı boydan kestik. Bu şekilde. Evet, kolun boyu hazır. Şimdi enini işaretleyelim. 25 santim olacak şekilde genişliği şuraya iğne koyuyorum. Ve şuraya. Yine dikiş payı vererek keseceğiz. Evet, bu şekilde keselim. Evet, kollarımız hazır. Şöyle 2 tane kol biçtik. Şimdi bunları makinede çekeceğim ve kenarlarını makinede çekeceğim. Bluza da elimde dikeceğim. Evet, bu şekilde. Şimdi dikmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, dikiş işlemini tamamladım. Kolların elimde diktim bu şekilde. Şimdi kolun bir tanesinin uç kısmına şöyle 2 sıra tığ işi yaptım. Şöyle bakın. O da çok tatlı durdu. Şöyle tülün ucundan görünecek. Şimdi diğer kola da aynı şekilde yapalım. Şimdi direkt tülün ucundan başlıyoruz. Bu tüllerde herhangi bir atma olmuyor. Evet. Evet, ipimde şu kadar kaldı. Şimdi bu ilk etapta böyle tüle batarken ince bir tığ kullanacağım. Şöyle dantel tığ formunda. Sonra ikinci sırayı şu şekilde 2 numara 2 milimetre tığla yapacağım. Şimdi başlayalım. Bunu serbest de bırakabilirsiniz hiçbir şey yapmadan, ama böyle ekleyince 2 sıra çok hoş durdu.
Şimdi bunu özellikle tersinden örüyorum. Şimdi şöyle tersten yani şu ördüğüm taraf burası arkadaşlar. Örgünün düz yüzü burası. Örerken pullar arkaya doğru gidiyor. Yani arkaya vermek daha kolay oluyor. Dolayısıyla bakın bluzun ön yüzünde pullar bu şekilde çıkıyor. Arka yüzde tek tük böyle. O yüzden kolun iç kısmından örüyorum. Yani normalde şöyle başlarız. Kol şöyle başlarız. Ben şöyle içten başlıyorum. Yani kolun iç kısmından. Şöyle başlayalım. Şimdi bakın şu kadarlık şu dikiş kısmına getireyim. Evet, burası kolun iç yüzeyi. Bakın dikişin olduğu yer. Düz yüzeyi burası. İç kısmından örüyoruz. Şimdi şu kadarlık bakın bir mesafe bırakıyorum. Bu mesafeden elimi sıkmadan şöyle bir sık iğne yaptım. Sonra 2 zincir çekiyorum. 1 2 bakın şöyle şu mesafeden yani bir pul kadar mesafeden tekrar zincir çektim. Bakın pul arkaya doğru gitti. Görüyor musunuz? Şöyle. Tekrar bir iki zincir çekiyorum. Bakın arkaya gitti pul. Tekrar aynı mesafeden şöyle batıyorum. Bir iki zincir. Bakın arkada pul. Aynı mesafeden. Bu şekilde yapalım. Birinci sıramızı. Tabi her iki kolun ilmek sayıları birbirine eşit olacak. Bunu kolu hem büzgü yapmadan hem de volanlamayacak şekilde doğaçlama ayarlıyoruz. Evet, birinci sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, birinci sırayı tamamladım. Şöyle arka taraf bu şekilde. Şimdi üçlü trabzan yapacağız. Her bir böyle iki zincir çektiğimiz yere iki tane üçlü trabzan yapacağız. 1 2 3 zincir çekip doluyorum. Şuraya bakın. Şöyle bu arada tığımı değiştirdim. 2 numaraya geçtim. 1 2 3 zincirle beraber iki tane trabzan oldu. Yanındakine geçiyorum. Bakın şu ikili iki zincir çektiğimiz yere 1 2 bakın pullar hep arka tarafa geçiyor. Doluyorum. Hemen bakın şu yan taraftaki yere şuraya burayı doldurduk. 1 2 evet. Bu şekilde devam edelim. Her iki kolun ucuna da bu şekilde süslemelerimizi yaptık. Yakasına da şöyle diğer bluzda yaptığım gibi bir sıra siyah ipli fıstık çalışması yaptım. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.